Falaka. Kasabanın en işlek çarşısında, eski bir hanın alt katında küçük bir kahvehane vardı. Burası sabahtan akşama kadar tütün dumanıyla kaplı, nargile şırıltılarıyla çınlayan, her saat başı kahve kokuları yayılan bir mekandı. Kahvehanenin sahibi Hafız Mehmet Efendi, 60 yaşlarında, sakallı, başında daima beyaz bir sarık taşıyan, ağırbaşlı bir adamdı. İşte bu kahvehanenin en sadık müdavimlerinden biri de Hacı Emin Ağa'ydı. Hacı Emin Ağa, kasabanın ileri gelenlerindendi. Geniş toprakları, birkaç dükkanı, bir değirmeni vardı. Ama asıl önemli olan, onun geçmişiydi. Çünkü Hacı Emin Ağa, zamanında İstanbul'da Bab-ı Ali'de katiplik yapmış, sonra memlekete dönmüş bir adamdı. Bu yüzden kasabalılar ona büyük saygı gösterirlerdi. Her akşamüstü, ikindi namazından sonra kahvehaneye gelir, köşedeki daimi yerine otururdu. Yanına kimseyi almazdı. Yalnız başına nargilesini tüttürür, ara sıra yudumladığı kahvesinden içer, dalgın dalgın pencereden sokağı seyrederdi. Bazen yanına gelenler olurdu elbette. Kasabanın ileri gelenleri, kendisine danışmak için, fikir almak için gelirlerdi. O da kibar bir şekilde dinler, düşünür, sonra ağır ağır cevap verirdi. Hacı Emin Ağa'nın bu haline alışıktı herkes. Ama bir şey vardı ki, bu adamı farklı kılıyordu, geçmişinden hiç bahsetmezdi. İstanbul'daki yıllarından, Bab-ı Ali'deki günlerinden söz etmek istemezdi. Kim sorsa, eski günler, geçti gitti efendim, der, susardı. O günde her zamanki gibi kahvehaneye gelmişti Hacı Emin Ağa. Ama bugün kahvehane biraz kalabalıktı. Çünkü kasabaya yeni bir nahiye müdürü atanmıştı. Müdür bey genç, İstanbul'dan yeni gelmiş, okumuş bir adamdı. İlk defa bugün kahvehaneye uğramıştı. Gelir gelmez de herkesin saygıyla ayağa kalktığı Hacı Emin Ağa'yı fark etmiş, yanına gelmişti. Hacı Emin Ağa Hazretleri, değil mi, diye sordu güler yüzle. Hacı Emin Ağa başını kaldırdı. Gözlüğünün üzerinden genç müdüre baktı. Buyurun efendim, dedi. İzin verirseniz yanınıza oturmak isterim. Sizinle tanışmak, sohbet etmek istiyorum. Hacı Emin Ağa bir an tereddüt etti. Ama reddedemezdi. Başıyla yanındaki iskemleyi gösterdi. Müdür bey oturdu. Kahve ısmarladı. Sonra konuşmaya başladı. Hacı Emin Ağa, siz İstanbul'u çok iyi bilirsiniz diye duydum. Bab-ı Ali'de bulunmuşsunuz. Ben de İstanbul'dayım aslında. Kasabada yeni olduğum için, sizinle tanışmak istedim. Belki eski günlerden bahsederiz. Hacı Emin Ağa'nın yüzü değişti. Gözlerinde bir an korku mu, hüzün mü, yoksa utanç mı belirir gibi oldu. Ama hemen toparladı kendini. Çok eski günler efendim. Hatırlamıyorum pek. Ama Hacı Emin Ağa, İstanbul'u nasıl unutursunuz? O muhteşem şehri, Bab-ı Ali, o günleri. Efendim, o günler geride kaldı. Şimdi buradayız, bu kasabadayız. Geçmişe dönmeye ne lüzum var? Müdür bey ısrar etmedi. Ama merakı uyanmıştı. Hacı Emin Ağa'nın bu tavrında garip bir şey vardı. Bir şeyleri saklıyor gibiydi. O akşam müdür, konakta oturmuş düşünüyordu. Hacı Emin Ağa'nın bu davranışı aklına takılmıştı. Bir adam neden geçmişinden kaçar? Neden İstanbul'daki günlerini hatırlamak istemez? Ertesi gün kaymakamlığa gitti. Kaymakam ile sohbet ederken, Hacı Emin Ağa'dan bahsetti. Efendim, bu Hacı Emin Ağa gerçekten İstanbul'da mı bulunmuş? Kaymakam güldü. Evet, gerçek. Hatta çok enteresan bir hikayesi var. Ama kendisi hiç anlatmaz. Ben de başkalarından duydum. Neymiş bu hikaye? Kaymakam yaklaştı, fısıldayarak anlattı. Hacı Emin Ağa, eskiden İstanbul'da Bab-ı Ali'de katipti. Çok zeki, çok çalışkan bir gençti. Herkes onun parlak bir kariyer yapacağını düşünüyordu. Ama bir gün bir olay oldu. Ne oldu? Evrakları karıştırırken bir hata yaptı. Önemli bir belgeyi yanlış dosyaya koydu. Bu yüzden büyük bir karışıklık çıktı. Bir paşanın işi aksadı. İş büyüdü. Sonunda Hacı Emin Ağa, yani o zamanlar genç Emin Efendi, suçlu bulundu. Sonrası işte. Falaka yedi. Falaka mı? Evet efendim, falaka. O zamanlar memurlar hata yapınca, ayaklarının tabanına vurulurdu. Dayak cezası vardı. Genç Emin Efendi de 50 değnek yedi ayaklarının tabanına. Müdür şaşırmıştı. Aman yarabbi, ne büyük ceza. Evet efendim, 50 değnek az değil. Adam bir hafta yürüyememiş.
Sonra utancından, rezillikten İstanbul'dan kaçıp gelmiş buraya. O günden beri de geçmişinden hiç bahsetmez. Çünkü o falaka izi, sadece ayaklarında değil, ruhunda da kalmış. Müdür bu hikayeyi öğrendikten sonra, Hacı Emin Ağa'ya karşı daha fazla saygı duyar oldu. Çünkü adam, böyle bir olaydan sonra yılmamış, kaçmamış, burada kendine yeni bir hayat kurmuştu. İmkanlarını kullanarak zengin olmuş, saygın bir kişi haline gelmişti. Bir gün müdür, kasabanın kenarındaki bahçesinde gezinirken, tesadüfen Hacı Emin Ağa'ya rastladı. Yaşlı adam da bahçesinde, kiraz ağaçlarının altında oturuyordu. Müdürü görünce ayağa kalktı. "Buyurun efendim, şeref verdiniz." Müdür içeri girdi. Gölgede oturdular. Soğuk şerbet ikram edildi. Bir süre sohbet ettiler. Hava, mevsim, mahsul. Sonra müdür cesaretini topladı. "Hacı Emin Ağa, bir şey soracağım. Gücenirseniz affola." "Buyurun efendim. Siz İstanbul'dan neden ayrıldınız? Orada iyi bir işiniz vardı. Parlak bir kariyeriniz olabilirdi." Hacı Emin Ağa uzun uzun sustu. Nargileyi ağzına götürdü, derin bir nefes çekti. Gözleri uzaklara daldı. Sonra derin bir iç çekti. "Efendim, hayat bazen insanı beklemediği yollara sürükler. İstanbul'da güzel günlerim de oldu, kötü günlerim de. Ama bir gün öyle bir şey yaşadım ki, bir daha oraya dönemedim." "Neydi o?" Hacı Emin Ağa başını eğdi. "Utanç efendim, utanç. Bir hatam oldu. Küçük bir dikkatsizlik, ama sonuçları büyük oldu. Memur olarak hata yapmıştım. Ceza gördüm." "Falaka mı?" Hacı Emin Ağa irkildi. Başını kaldırıp müdüre baktı. "Biliyorsunuz demek. Kasabada dedikodu yayılır efendim. Ama merak etmeyin, benim için bu hiçbir şey ifade etmiyor. Aksine sizi daha çok saygıdeğer buluyorum." Hacı Emin Ağa, müdürün bu samimi sözlerinden sonra rahatlamıştı sanki. İlk defa, yıllardır sakladığı o acı anıyı birine anlatmak istedi. "Efendim, ben o gün genç bir katiptim. 25 yaşındaydım. Hayallerim vardı. Bab-ı Ali'de yükselecektim, İstanbul'da kalacaktım. Belki bir gün önemli bir mevkiye gelecektim." Sustu. Gözlerinde yaşlar birikiyordu. "Ama o gün, o lanet olası gün, bir evrakı yanlış dosyaya koydum. Farkında değildim. Çok evrak vardı, çok iş vardı. Yorgundum. Dikkatsiz davrandım. O evrak yüzünden bir paşanın işi aksadı. Paşa çok kızdı. Araştırma yapıldı. Suçlu benim olduğum ortaya çıktı. Sonra ne oldu? Sonra, çağırdılar beni. Büyük bir odaydı. Ortada kalın bir sopa vardı. 2 celat vardı. Dediler ki, Emin Efendi, hatan büyük. Ceza göreceksin." Yalvardım, ağladım. Ama dinlemediler. Beni yere yatırdılar. Ayaklarımı bağladılar. Tabanlarıma 50 değnek vurdular. Hacı Emin Ağa'nın sesi titriyordu. "Bilir misiniz efendim, o acıyı? Her değnek darbesi, sadece ayaklarıma değil, kalbime de vuruyordu. Acı dayanılmazdı. Bağırdım, çığlık attım. Ama vurmaya devam ettiler. 50 tam değnek." Sustu. Gözyaşları yanaklarından süzülüyordu. "Sonra ne oldu?" diye sordu müdür usulca. "Sonrası mı? Bir hafta yürüyemedim. Ayaklarım şişti, morardı. Ama asıl ağrı, ruhumdaydı. Arkadaşlarım beni görünce kaçıyordu. Herkes biliyordu falaka yediğimi. Utançtan yerin dibine geçiyordum. Artık Bab-ı Ali'de kalamadım. İstifa ettim. Paramı topladım, geldim buraya. Kimsenin beni tanımadığı bu kasabaya." Müdür, Hacı Emin Ağa'nın hikayesini dinlerken çok etkilenmişti. Bu adam ne büyük bir travma yaşamıştı. Ama yine de hayata devam etmişti. "Hacı Emin Ağa, buraya gelince ne yaptınız?" "İlk başta hiçbir şey yapamadım. Depresyondaydım. Kahvehaneye gider, köşede oturur, kimseyle konuşmazdım. Ama sonra dedim ki, hayat devam ediyor. Ben daha gencim. Bir şeyler yapmalıyım. Elimde biraz para vardı. Dükkan aldım. Sonra toprak aldım. Çalıştım, çabaladım. Zaman geçti. Zengin oldum. Evlendim. Çocuklarım oldu. Ama o gün, o acı, hiç aklımdan çıkmadı. Falaka izleri hala var mı?" Hacı Emin Ağa acı acı gülümsedi. "Fiziksel izler mi? Evet, var. Ayaklarımın tabanında hala izler var. Ama asıl izler burada," dedi ve göğsünü gösterdi. "Kalbimde, ruhumda. O utanç, o acı, o rezillik hissi hiç geçmedi." Müdür derin bir iç çekti. "Ama Hacı Emin Ağa, siz burada çok saygın bir insansınız. Herkes size hürmet ediyor." "Biliyorum efendim. Allah razı olsun.
Ama ben her sabah ayakkabımı giyerken, o izleri görüyorum. Ve hatırlıyorum. O günü hatırlıyorum. Müdür, o günden sonra Hacı Emin Ağa ile daha sık görüşmeye başladı. Aralarında bir dostluk kurulmuştu. Hacı Emin Ağa, artık geçmişinden daha rahat bahsedebiliyordu. Bir gün yine bahçede otururlarken, müdür sordu. Hacı Emin Ağa, hiç İstanbul'a dönmek istediniz mi? Çok istedim efendim. Özellikle ilk yıllarda. Boğaz'ı, Süleymaniye'yi, Sultanahmet'i çok özledim. Ama dönemedim. Korkuyordum. Birileri tanır mı diye. Biri hatırlar mı o olayı diye. Ama şimdi, yıllar geçti. Kimse hatırlamaz. Belki. Ama ben hatırlıyorum. Her şeyi net hatırlıyorum. O odayı, o sopayı, o acıyı. Müdür bir şey düşünüyordu. Hacı Emin Ağa, belki de bu acıyı unutmanın zamanı gelmiştir. Affetmeniz gerekiyor. Kendinizi affetmelisiniz. Kendimi mi? Evet. Çünkü asıl problem, başkalarının sizi affedip affetmemesi değil. Siz kendinizi affetmediniz. Hala o genç katibe kızıyorsunuz. Hala ona, nasıl bu hatayı yaparsın, diye soruyorsunuz. Hacı Emin Ağa düşündü. Müdürün sözleri doğruydu. Evet, 50 yıl geçmişti. Ama hala kendini affedememişti. Haklısınız efendim. Ama nasıl affedeceğim? O acı, o utanç hep içimde. Zaman efendim, zaman. Ve belki bir gün İstanbul'a gitmelisiniz. Yüzleşmelisiniz geçmişinizle. Aylar geçti. Hacı Emin Ağa, müdürün sözlerini hep düşünüyordu. Gerçekten de kendini affetmeli miydi? İstanbul'a gitmeli miydi? Bir gün, kızından mektup geldi. Kızı İstanbul'a yerleşmişti. Kocası orada memurdu. Mektupta şöyle yazıyordu. Sevgili babacığım, seni çok özledim. Yıllardır İstanbul'a gelmedin. Torunların seni görmek istiyor. Lütfen gel. Birkaç hafta kalır, gezersin. İstanbul çok değişmiş. Göreceksin, çok hoşuna gidecek. Hacı Emin Ağa mektubu okurken gözleri doldu. Kızını özlemişti. Torunlarını görmek istiyordu. Ama İstanbul, o şehir, o hatıralar. Ama sonra müdürün sözlerini hatırladı, yüzleşmelisiniz geçmişinizle. Karar verdi. Gidecekti İstanbul'a. İstanbul'a trenle gitti. Yolculuk uzun sürdü. Tren her istasyonda durduğunda, Hacı Emin Ağa'nın kalbi hızlanıyordu. Yaklaşıyordu o şehre. Nihayet Haydarpaşa Garı'na vardılar. İndi trenden. İstanbul. 50 yıl sonra yine İstanbul'daydı. Boğaz'ı gördü. Denizi gördü. Simitçileri, kayıkçıları gördü. Her şey değişmişti ama aynı zamanda her şey aynıydı. Kızı karşıladı onu. Sarıldılar. Torunları koşarak geldi. Dede, diye bağırdılar. Hacı Emin Ağa onları kucakladı. Gözleri yaşlıydı. Mutluluktan. Evlerine gittiler. Kızının evi Üsküdar'daydı. Güzel bir ev, deniz manzaralı. Hacı Emin Ağa pencereden boğaza baktı. Ne güzel bir manzaraydı. Ertesi gün kızı sordu. Baba, nereyi görmek istersin? Hacı Emin Ağa tereddüt etti. Sonra cesaretini topladı. Sultanahmet'i görmek isterim. Bab-ı Ali'yi. Kızı şaşırdı. Bab-ı Ali mi? Orası şimdi devlet dairesi. Neden oraya gitmek istiyorsun? Eskiden orada çalışırdım evladım. Hatırladın mı? Hatırlıyorum baba. Ama sen hiç bahsetmezdin o günlerden. Biliyorum. Ama şimdi bahsetmek, görmek istiyorum. Gittiler Sultanahmet'e. Ayasofya'yı, Sultanahmet Camii'ni gezdiler. Sonra Bab-ı Ali'nin önüne geldiler. Bina eskisi gibiydi. Hacı Emin Ağa uzun uzun baktı. İçeri girmek istedi. Ama yapamadı. Orada, kapının önünde dururken, gözlerinin önünden o gün geçti. Genç Emin Efendi. Heyecanlı, umutlu. Sonra hata. Sonra falaka. Dizleri titredi. Oturmak istedi. Kızı korktu. Baba, iyi misin? İyiyim evladım. Sadece biraz yorgunum. Ama aslında yorgun değildi. Duyguluydu. 50 yıl sonra, yüzleşiyordu geçmişiyle. O gece, kızının evinde, Hacı Emin Ağa uzun uzun düşündü. Gitmişti Bab-ı Ali'ye. Görmüştü o binayı. Ve ne olmuştu? Hiçbir şey. Kimse tanımamıştı onu. Kimse hatırlamamıştı. Çünkü 50 yıl geçmişti. O genç katip artık yoktu. Onun yerine yaşlı bir adam vardı. Ve o anda anladı. Müdür haklıymış. Affetmesi gerekiyordu kendini. O genç adam hata yapmıştı. Evet, ceza görmüştü. Ama hayatına devam etmişti. Başarılı olmuştu. Mutlu olmuştu. Çocukları, torunları olmuştu. Artık o acıyı taşımaya gerek yoktu. Ertesi sabah, erkenden kalktı. Deniz kenarına yürüdü. Güneş yeni doğuyordu. Boğazda martılar uçuşuyordu.
Rıhtımda balıkçılar ağlarını topluyordu. Hacı Emin Ağa oturdu bir bankın üzerine. Ayakkabılarını çıkardı. Çoraplarını çıkardı. Ayaklarının tabanına baktı. İzler hala oradaydı. Hafif, soluk izler. Elini uzattı. Dokundu o izlere. Ve ilk defa, 50 yıl sonra ilk defa, o izlere sevgiyle dokundu. Çünkü o izler, aslında bir hatanın değil, bir mücadelenin izleriydi. Yenilginin değil, dirilişin izleriydi. Gözlerinden yaşlar süzüldü. Ama bu sefer mutluluk gözyaşlarıydı. Affetmişti kendini. İstanbul'da 2 hafta kaldı. Gezdi, torunlarıyla oynadı, kızıyla sohbet etti. Eski arkadaşlarını aramadı. Bab-ı Ali'ye tekrar gitmedi. Gerek yoktu artık. Yüzleşmişti, huzur bulmuştu. Kasabaya döndüğünde, müdür ilk ziyaretçisi oldu. "Nasıl geçti İstanbul?" diye sordu. Hacı Emin Ağa gülümsedi. "Harikaydı efendim. Çok güzeldi. Teşekkür ederim. Tavsiyeniz olmasaydı, belki hiç gidemezdim." "Bab-ı Ali'ye gittiniz mi?" "Gittim. Baktım. Ve anladım ki, geçmiş geride kaldı. Artık taşımama gerek yok." Müdür sevinçle elini sıktı. "Ne mutlu bana. Çok sevindim Hacı Emin Ağa." O günden sonra, Hacı Emin Ağa değişti. Artık daha rahat, daha mutluydu. Kahvehaneye geldiğinde, insanlarla daha çok sohbet ediyordu. Gençlere İstanbul'dan, eski günlerden bahsediyordu. Ama artık utanç yoktu sesinde. Sadece nostalji vardı, sadece hatıralar vardı. Bir gün, kasabaya yeni gelen genç bir öğretmen, ona sordu. "Hacı Emin Ağa, İstanbul'daki en önemli hatıranız nedir?" Hacı Emin Ağa duraksadı. Sonra derin bir nefes aldı. "En önemli hatıram mı? Bir hata yaptığım gün. Ama o hatanın bana öğrettiği şeyler. Dayanıklılık, sabır, affetme. Bunlar benim en değerli hazinelerim oldu." Öğretmen anlamadı tam olarak. Ama Hacı Emin Ağa gülümsedi sadece. Çünkü bazı şeyleri anlatmanın bir anlamı yoktu. Her insan kendi acılarıyla, kendi geçmişiyle yüzleşmeli, kendi huzurunu bulmalıydı. Ve Hacı Emin Ağa bulmuştu huzurunu. Yıllar sonra, çok yaşlı bir adam olarak öldüğünde, cenazesine tüm kasaba geldi. Herkes onu saygıyla, sevgiyle andı. Kimse bilmiyordu falaka hikayesini. Sadece müdür biliyordu. Ve müdür, cenaze töreninde, Hacı Emin Ağa'nın kabrine bakarken şöyle düşündü. İşte burada yatan adam, sadece zengin bir kasabalı değildi. O, hayatın en büyük dersini öğrenmiş bir insandı, affetmek. Hem başkalarını, hem de kendini affetmek. Ve böylece Hacı Emin Ağa'nın hikayesi sona erdi. Ama onun öğrettikleri, verdiği dersler yaşamaya devam etti. Son